Zihin geleceği kesinleştiremediğinde bazen felaketi kesinmiş gibi kabul eder. Bu kısa vadede hazırlıklı hissettirebilir. Fakat hareket alanını daraltır. Korkuyu gözlemleyip rasyonelleştirmek ve eylem kapasitesini korumak için ilk adım duygu ile kanıtı ayırmak ve kontrol edilebilir alanı belirlemektir. Korkuyu küçümsemek kadar ona tamamen teslim olmak da tehlikelidir. Duygu gerçek bir alarm olabilir. Fakat alarmın sesi tehlikenin kesin ölçüsü değildir. Burada hem bedensel sinyali dinleyecek hem de onu kanıt ve destek planıyla dengeleyeceğiz. İbn Sina adına modern psikoloji cümleleri uydurmayacağız. Önce tarihsel bağlamı kendi sınırları içinde tutacağız. Ardından korkuyu gözlemleyip rasyonelleştirmek ve eylem kapasitesini korumak için çıkarılan dersleri açıkça çağdaş yorum olarak kuracağız. İbn Sina hikayesi böylece etkileyici kalırken zihinsel dürüstlük de korunacak. Korkuyu yenmek. İbn Sina'nın psikoloji sırları. Tarihsel başlangıç noktası şudur. İbn Sina, 980 ile 1037 sistemci filozof ve hekimdir. Tıp, nefs, ruh teorisi, algı, duygu ve beden ilişkisi gibi alanlarda Orta Çağ düşüncesinin en etkili isimlerinden biri olmuştur. Tarihsel çerçevedeki bedensel durumlarla ruhsal durumları birlikte değerlendiren hekimlik yaklaşımı unsuru, korkuyu yenmek anlatısında olay, koşul ve sonuç ilişkisini dikkatle okumamıza yardım eder. Bedensel durumlarla ruhsal durumları birlikte değerlendiren hekimlik yaklaşımı ayrıntısını hesaba kattığımızda, İbn Sina geçmişini slogan yerine düşünme laboratuvarına çeviren şey, bu ayrıntıyı bugünkü tavsiye gibi sunmadan yorum sınırını korumaktır. Nefsin güçleri, algı, tahayyül ve akıl üzerine sistematik felsefi çözümlemeler ayrıntısını bugüne doğrudan taşımak doğru olmaz. Bu verinin çizdiği sınır içinde, bununla birlikte İbn Sina hakkında tek boyutlu hüküm kurmamızı engeller ve söz konusu çerçevede bağlamı ne kadar hesaba kattığımızı sorgulatır. Kaynaklarda hastalığı gözlem, neden ve tedavi ilişkisi içinde ele alan tıp yöntemi bilgisi bulunur. Bu bilginin merkeze aldığımızda söz konusu hedef için bu ayrıntı modern bir kişilik formülü değil, İbn Sina döneminin bağlamını anlamaya yarayan bir veridir. Korkuyu yenmek konusunda sonucu değil, sonuca giden koşulları incelememizi sağlar. Tarihsel dürüstlük şu uyarıyı zorunlu kılıyor. Plasebo etkisi, depresyon tedavisi ve modern klinik psikoloji terimleri İbn Sina'ya doğrudan atfedilmemelidir. Melankoli, tarihsel bir tıp kategorisidir. Günümüzde depresyon tanısı ve tedavisi için profesyonel sağlık desteği gerekir. Korkuyu yenmek için bu sınırı koruduğumuzda anlatı daha az gösterişli değil, daha sağlam olur. Korkuyu yenmek, izleyicisine yalnız bir sonuç değil, iddianın hangi kanıta dayandığını ve nerede ihtiyat gerektiğini de göstermiş oluruz. Bu senaryoda ele alınan temel beceri şu: alarm duygusunun somut tehdide çevirmek, kaçınma döngüsünü küçük ve güvenli adımlarla kırmak. Becerinin önüne en sık felaket tahminini gerçek kabul etmek, bedensel uyarılmayı tehlikenin kesin kanıtı saymak ve tek başına zorlanmak çıkar. Korkuyu adlandır uygulaması, değişimin başlayacağı somut noktayı belirler. En küçük maruz kalma, davranışa geçişi desteklerken, kanıt defteri, aynı hatanın görünmeden tekrarlanmasını engeller. İlerleme göstergemiz korkunun tamamen kaybolmasını değil, korkuya rağmen güvenli davranışın ne ölçüde yapılabildiğini olacak. Kapasite azaldığında maruz kalma adımını küçültmek, bedeni sakinleştirmek ve destek kişisini devreye sokmak. İbn Sina hakkında kurulan tarihsel bölüm bir soru açtı. Şimdi o soruyu 3 uygulamayla sınayacağız. Korkuyu yenmek için aşağıdaki maddeler İbn Sina döneminden aktarılmış teknikler değildir. Kaynak sınırına saygılı, psikolojik olarak gerçekçi ve küçük ölçekte denenebilir modern önerilerdir. Kural bir korkuyu adlandır. Korkuyu yenmek kapsamında belirsiz korkuyu somut cümleye çevir. Korkuyu adlandır psikolojik olarak belirsiz tehdidi somut ve yönetilebilir bir hedefe çevirir. Bu uygulanırken korkuyu genel bir etiket olarak bırakma. Hangi olaydan, hangi sonuçtan ve hangi yetersizlikten çekindiğini ayrı yaz.
Korkuyu yenmek başlığında başarısız olmaktan korkuyorum yerine sunumda 2 soruya cevap verememekten korkuyorum cümlesi daha yönetilebilir bir hedef oluşturur. Günün görevi. Başarısız olacağım yerine sunumda 2 soruya cevap verememekten korkuyorum yaz. Korkuyu yenmek boyunca korkuyu adlandır hakkında yalnız yaptım demekle yetinme. Davranışın süresini, bitiş ölçütünü ve sonrasında gereken toparlanmayı da kaydet. Böylece kuralın gerçek maliyeti görünür olur. Dikkat edilmesi gereken nokta. Yoğun veya sürekli korku klinik destek gerektirebilir. Kural: en küçük maruz kalma. Korkuyu yenmek kapsamında korkulan işe kontrollü küçük adımlarla yaklaş. En küçük maruz kalma, psikolojik olarak kaçınmanın kısa vadeli ödülünü kırıp güvenli temas sağlar. Bu uygulanırken teması kişinin güvenlik sınırına göre küçült. Bu inceleme içinde ilk adımın amacı korkuyu tamamen yok etmek değil, alarm yükselirken de seçilmiş davranışı kısa süre sürdürebildiğini görmektir. Pratik karşılık olarak travma veya yoğun panik söz konusuysa bu çalışma profesyonel rehberlikle yürütülmelidir. Günün görevi. Tam proje yerine ilk 15 dakikalık deneme sürümünü yap. En küçük maruz kalma için haftanın sonunda tek bir hüküm değil, tek bir ayar üret. Korkuyu yenmek verilerinden hareketle ya başlangıcı kolaylaştır, ya kapsamı küçült ya da gerekli desteği ekle. Dikkat edilmesi gereken nokta, travmatik veya klinik durumlarda profesyonel rehberlik olmadan zorlama yapma. Kural 3 kanıt defteri. Bu çerçevede zihnin felaket tahminini geçmiş kanıtlarla test et. Kanıt defteri psikolojik olarak felaket tahminini kanıt ve baş etme planıyla dengeler. Bu uygulanırken felaket senaryosunun yanına baş etme planını da yaz. Buradaki tartışmada en kötü ihtimali düşünmek tek başına hazırlık değildir. Hangi desteği arayacağını, hangi kaynağı kullanacağını ve ilk koruyucu adımın ne olacağını bilmek kaygıyı eyleme dönüştürür. Günün görevi. En kötü, en olası ve yönetilebilir senaryoyu ayrı yaz. Korkuyu yenmek deneyinde kanıt defteri davranışını görünür bir kanıtla eşleştir. Tamamlanan çıktı, gönderilmeyen tepki, korunan sınır veya yapılan kayıt. Ölçümün soyut hisse değil, bu kanıta dayansın. Dikkat edilmesi gereken nokta. Pozitif düşünceyle gerçeği inkar etme. Korkuyu adlandır ve en küçük maruz kalma, kişinin etkileyebildiği alanı düzenler. Her sonucu kontrol etme sözü vermez. Kanıt defteri için şu güvenlik sınırını koru. Travma, panik veya işlev kaybında profesyonel desteği ertelememek. Gerektiğinde destek istemek, protokolün bozulması değil, doğru risk değerlendirmesidir. Bu inceleme zihinsel karar kadar çevre tasarımıyla da ilgilidir. Korkuyu gözlemleyip rasyonelleştirmek ve eylem kapasitesini korumak eylemini zorlaştıran tek bir fiziksel, dijital veya sosyal engeli seç ve küçük ölçüde azalt. Aynı anda şu sınırı koru. Travma, panik veya işlev kaybında profesyonel desteği ertelememek. İbn Sina örneğini bugüne taşırken, hedef sertliği taklit etmek değil, sonuç, koşul ve bedeli birlikte gören olgun bir öz yönetim kurmaktır. En küçük maruz kalma davranışının nerede başlayacağını ve ne zaman tamamlanmış sayılacağını belirle. Buradaki amaç doğrultusunda belirsiz hedef her gün yeni pazarlık üretir. Korkuyu adlandırla açık başlangıç, kanıt defteriyle görünür bitiş, düşük enerjide de yönü korur. Buradaki ölçü, korkunun tamamen kaybolmasını değil, korkuya rağmen güvenli davranışın ne ölçüde yapılabildiğini izleyebilmektir. Korkuyu yenmek. İbn Sina'nın psikoloji sırları. Bize şunu hatırlatıyor. Buradaki meselede insanı değiştiren şey yalnız ne düşündüğü değil, düşüncesini hangi düzen içinde davranışa çevirdiğidir. İbn Sina geçmişini kutsamak yerine kanıtı ayırır, yorumu açıklar ve kendi hayatımızda küçük bir deney kurarsak tarih gerçekten işe yarar. Buradaki amaç doğrultusunda şimdi karar sırası sende. En kolay görünen kuralı değil, hayatındaki temel düğüme en doğrudan dokunan kuralı seç. Korkuyu adlandırla, küçük başla. Açık ölç,
ve 7. gün sistemi yeniden değerlendir. Bu bölümde tarihi kişileri slogan makinesine çevirmiyoruz. Onların bıraktığı izlerden daha dürüst sorular çıkarıyoruz. Korkuyu yenmek sonrasında tarihin divanına katılarak bu düşünme disiplinini birlikte sürdürebilirsin.